Ruh nedir? Eninde sonunda kuantum parçacıkları arasında keşfedeceğimiz spiritüel bir varlık mı? Yoksa beynimizin ürettiği elektromanyetik dalgalar mı? Öldükten sonra başka bir yere mi gider, yoksa tamamen yok mu olur? Ruhla ilgili merak edilen sorulara 20. yüzyılın başlarında bir yenisi daha eklendi. Duncan McDougall isimli bir doktor, 10 Nisan 1901'de Dorchester, Massachusetts'te alışılmadık bir deney gerçekleştirmek üzereydi. McDougall, insan ruhunun kütlesi olduğunu ve bu nedenle ölçülebilir olduğunu kanıtlayacaktı. Ona göre ruh diye bir şey varsa, bunun maddi bir temeli varsa ağırlığı olmalıydı ve eğer ağırlığı varsa o zaman tartılabilmeliydi. McDougall ve diğer 4 doktordan oluşan ekip, bir insan öldüğünde fiziksel bedeni terk eden insan ruhunun ağırlığını belirlemeye yönelik yapılacak deney için ölmekte olan 6 hastayı seçti. McDougall'ın yapması gereken tek şey, bir huzurevinden seçtiği 4'ü tüberkülozdan, biri diyabetten ve biri de belirtilmeyen nedenlerden muzdarip olan hastaları özel dizayn edilmiş hassas tartının üzerine almak ve onlar ölene kadar başlarında beklemekti. Doktorların yönlendirmesi neticesinde fazla zamanı kalmadığını öğrendiği ilk hastasını yatağıyla birlikte tartmak için özel tartının üzerine çıkardı ve sonrasında beklemeye koyuldu. Hastanın kalp atışlarını dinledi ve nabzını ölçtü. Yaklaşık 4 saat sonra hasta son nefesini verdi ve McDougall bununla birlikte bir ölçüm daha yaptı. Ve arada çıkan fark 21 gramdı. Ağırlık kaybının solunum sistemindeki havanın dışarı çıkması veya terin buharlaşmasından kaynaklanmış olabilme ihtimalinde göz önünde bulunduran McDougall, bu iki olguya bağlı olarak ağırlık kaybını da ölçmüştü. Fakat bu olguların vücutta oluşturduğu kayıp sadece 0,4 gramdı. Deneyin yapıldığı diğer hastalarda da benzer kilo kaybı gözlemlendi. Ancak sonuçlar tutarlı değildi. 6 hastayı ölçtükten sonra köpekler üzerinde çalışmaya başlayan McDougall, eline nasıl geçtiği bilinmeyen 15 ölmek üzere olan köpek üzerinde yaptığı çalışmayla köpeklerde ölümle birlikte meydana gelen bir ağırlık kaybı saptayamadı. Aslında bu sonuca şaşırmamıştı. Çünkü ona göre köpeklerin ruhu yoktu. Deney sonuçları American Medicine dergisinin Nisan 1907 sayısında yayımlandı. Fakat dergide köpeklerin nasıl öldüğüne dair bir bilgi verilmedi. McDougall'ın çalışmaları beklendiği üzere medyanın ilgisini çekti ama meslektaşı olan bilim insanlarından beklediği saygıyı görmedi. İngiliz tıp dergisi Lancet, McDougall'ın bulgularını ciddiye dahi almadı. Bu sonucun McDougall'ın ve ona yardımcı olan kişilerin bulguları istedikleri yöne çekmelerinden kaynaklandığını yazdı. Kimileri bu deneylerin çok önemli bilimsel gelişmeleri de beraberinde getireceğini savunurken, kimileri ise çok saçma buldu. Çünkü ölen bir beden hızlı bir şekilde bozulmaya başladığı için ağırlık kaybı olabilirdi. New Yorklu bir doktor, sağlıklı bir erkek üzerinde bu deneyin daha düzgün bir sonuç vereceğini söyleyerek, idam sırasında elektrikli sandalyenin üzerindeki ağırlık değişiminin ölçülmesini önerdi. Massachusetts'li doktor August P. Clark, ölüm geldiğinde ani bir sıcaklık artışı olduğunu, çünkü akciğerlerin çalışmayı durdurduğunu ve kan dolaşımındaki soğutma etkisinin ortadan kalktığını söyledi. Ölüm üzerine kilo vermenin bu tür terleme ve buharlaşma nedeniyle olduğunu ve ruhun ayrılmasından kaynaklanmadığını savundu. Ona göre deney köpeklerde başarısız oldu. Çünkü köpekler terleme ile değil, nefes alarak vücutlarını soğutuyordu. McDougall,
ölümün vücuttaki kan dolaşımını durdurduğunu söyleyerek Clark'a karşı çıktı. Ona göre kanın dolaşımı ve vücut sıcaklığının yükseltilmesi sorunu ortaya çıkmıyordu. Tartışma 1907'nin sonuna kadar sürdü. Bu süreç esnasında iki tarafın da destekçileri birikti. 4 yıl boyunca McDougall cephesinde her şey sessiz kaldı. Ancak 1911'de New York Times'ın ön sayfasında yayımlanan bir habere göre McDougall bu sefer insan ruhunu tartmayacak, onu vücuttan ayrıldığı anda fotoğraflayacaktı. Bunun için bazı denemeler yapsa da başarılı olamadı. Los Angeles'ta bir fizik öğretmeni Lou Tewing, 1917'de fareler üzerinde aynı ağırlık deneyini yaptı. O da ölümden sonra vücut ağırlığında herhangi bir değişiklik bulamadı. McDougall 1920'de 42 yaşındayken karaciğer kanserinden öldü. Kendisi son nefesini verinceye kadar ölüm sürecine olan ilgisini sürdürdü. Ruhun bir ağırlığı olduğu düşüncesi popüler kültürde yer edindi. Bu düşünce başrollerini Sean Penn ve Benicio del Toro'nun paylaştığı Hollywood filmi olan 21 Gram'a da adını verdi. McDougall arkasında bir taraftar grubunu ve kendisine inanmayan çok daha büyük bir doktor grubunu geride bıraktı.